Herkese merhaba dostlar. Sizlere evli biriyle yasak ilişki hikayesini anlatacağım. Hikaye bana ait değildir ama yaşanmış bir olaydır. Böyle hikayelerin daha çok gelmesi için videoya like atmayı unutmayın. Hazırsak anlatmaya başlıyorum. Keyifli seyirler. Çok kararsızım beyler. Kadın öğretmen. Dünyalar tatlısı biri. Acayip şirin ve cana yakın. Beni kendine bağlayan özelliği de bu olmuştu. Benden bir yaş büyük. Üniversitede staj için gitmiştim bunun çalıştığı okula. İlk orada tanıştık. Ben atanamayınca ücretli olarak orada işe başladım. Başlarda ufak tefek şakalaşıyorduk ki herkes arası iyiydi. Ben ufak ufak etkilenmeye başlıyordum. Ama evliliğine ve yüzüğüne hürmeten bir yerden sonra araya duvar koydum. Bir süre devam etti bu durum. Samimiyiz, şakalaşıp laf atıyoruz ama belli yere kadardı. Ta ki ikimiz de aynı kulüpte dolaşana kadar. Bunun kulübündeki bayan hamileydi. İzne ayrıldı. Başta rica etmiştim müdüre. Ben ücretliyim, kulübe falan yazma diye. Müdür, hoca izin alınca mecburen yazdım seni dedi. Neyse aynı kulüpteyiz. Benim zaten gönlüm kayıyor kıza doğru. Sohbet filan günler geçerken bir gün yine bu kulüp çalışması sırasında sınıfta otururken ben bir şey anlatıyordum. Bir anlık mallığın sonucu ağzımdan bir tükürük sıçrayıp kızın eline değdi. Çok özür dilerim dedim ve hızlıca kızın elini sildim. Bayağı utandım, kızardım da biraz. Ama kız ummadığım bir şekilde elimi bırakmadı ve çok tatlısın ya dedi. Zaten kıza yanığım, bir de öyle deyince acayip utandım. Bozuntuya vermeden sensin o dedim gülümseyerek. Bir süre gülümseyerek bakıştık. Bu karşılıklı gülümsemeden sonra zil çaldı. Ben kıza bir şey demeden tahta kalemini falan dolabıma koydum. Aklımda hala olanları idrak etmeye çalışıyordum. Ki bunun yanından geçmişim. İyi günler Hakan Bey dedi. Ben de biraz soğuk bir şekilde size de dedim. Bakmadan dışarı çıktım, bindim arabaya bastım gittim. Akşam uzun uzun düşündüm. Ertesi gün dersim de yoktu. Olayın planını yaptım zihnimde. Kız evliydi ve ben kızdan ciddi anlamda etkilenmiştim. Her türlü şey geliyordu aklıma. En sonunda karar verdim, uzak dur dedim kendi kendime. Yanlış anlamışsındır. Kız herkese sıcak davranıyor. Kendi kendine gelin güvey olmanın manası yok. Biraz rahatladım. Ertesi gün tatilde. Arkadaşlar arayıp takıldım biraz kafa dağıtmak için. 2 gün sonra tekrar okula gittim. Artık kafama koydum. Derslere girip çıkıyorum. Diğer arkadaşlarla harala gürele yapıyoruz. Bir taraftan da kızı gözlüyorum. Ne zaman gelip sohbete katılsa çaktırmadan ortamdan çekiliyorum. 3 gün dayandım. 2 günde hafta sonu etti. 5. günlerden pazartesi yoğun bir gün. Benim dersler full yine. Ders anlatmakta iflahım gibiymiş. Eve gidip yolda marketten cips kola falan film izleyeceğim diye aklımdan geçirirken öğretmenler odasına daldım. Kız da eşyalarını topluyor, ben hızlıca toplandım. Çıkarken yüzüne bakmadım. İyi günler deyip çıktım ama bu kez cevap vermedi. Ben de aklımdan iyi oldu, en azından soğukluk oluştu, bu böyle gider diye düşünüyorum. Merdivenlerden inince bahçedeki çiçekleri sulayan hizmetli abiyi gördüm. Biraz laflayayım dedim, matrak adamdır. 3-5 kelam ettik, çıktım bahçeden arabanın yanına gidiyorum. Okul bahçesinde arabayı çekmiyorum. Öğrenciler top falan atarlar diye. Neyse vardım arabanın yanına. Kapıyı elimi uzatmamla camın yansımasından kızı görmem bir oldu. Aha dedim şapa oturduk. Döndüm geriye göz göze geldik bir an. Göz göze geldik ve benim aklımdan milyonlarca düşünce geçti. Düşünce hızının ışık hızından fazla olduğu o an idrak ettim. Birkaç saniye bakıştık. Gözlerimden şaşkınlık ve belirsizliği okumuş olacak gibi hamle yapmaya karar verdi ve dedik. Bana karşı neden böyle davranıyorsun dedi. Ben de nasıl davranıyorum dedim. İşte böyle, soğuk dedi. Ben hep böyleyim diye saçmaladım. O da hayır dedi. Ben seni tanıyorum. Benim tanıdığım Hakan, kulüpte gördüğüm samimi ve içten kişi dedi. Affedersin dedim. Elimde olmadan üzdüysem. Cümlenin sonunu getiremedim. Özür dilemek hep saçma gelmiştir bana. Ama onu ima eden cümleler kurarım hep. Ben öyle deyince başını salladı, bir şey demedi. Ama o an benim anladığım ben artık Hakan Bey değil, sadece Hakan'dım. Bu benim için çok şey demekti. Ertesi gün tüm öğretmenlerin milli eğitimde GİPKO bir toplantıya çağrıldığını öğrendim. Hemen müdüre gittim, hocam toplantı varmış öyle mi dedim. Evet Hakan hocam, sen istersen katılmayabilirsin, sana kalmış dedi. Ben de sağ olun hocam deyip çıktım. Olumlu olumsuz bir cevap vermedim. Öğretmenler odasına gittim, bizim arkadaşlarla takıldım. Oğlum ücretli olmak var şu hayatta. Toplantılar bile opsiyonel filan dedim. Neyse güldük eğlendik 2 dakika. Kız da odadaydı. Kod isim veriyorum artık, kız demekten yoruldum. Kızın adına Merve diyeceğim. Sözlerimden gitmeyeceğimi anlamış olacak ki ben dolabın başındayken çaktırmadan yanıma gelip belli belirsiz sen de gelir misin dedi. Bu bir soru değildi. Bu bir istekti ve benim için kırılma anıydı. Ya kaybedecektim ya da sonu olmayan bir maceraya başlayacaktım. Peki dedim gülümseyerek.
Toplantı salonuna sığacak kadar öğretmen vardı. Tepeleme koyuyorlar bir daha anlatma derdi olmasın diye. Zaten MEB'in işleri %90 slide. Her neyse boş yer kıtlığından ötürü arka taraflara çehre züğürdü bir abimizin yanında 3 koltuk boş yer vardı. Köşede kaldığı için pek fark edilmez. Gittim oturdum hemen. Öyle sote yerler iyidir toplantılarda, seminerlerde. Kabak gibi ortada olursanız sunucu varsa önce sizi görür, uyuyamazsınız. Sohbet edemezsiniz. İşte Hakan abiniz tüm bunları düşündüğünden köşeye koltuğa sindi. Sinmekle de kalmadım, okuldaki konuşmanın getirdiği özgüven ve cesaretle Merve'ye bakınıyorum. Ki görürsem işaret edeceğim buraya gel diye. Belki 2 lafın belini kırarız. Biraz sonra kapıda gördüm. Sağa sola bakınıyordu. Yer mi arıyordu, beni mi arıyordu bilmiyorum. O an zaten işimi şansa bırakmak gibi bir kumara girmedim. Giremezdim. Hafifçe elimi kaldırdım. Benden tarafa bakınca gülümsedi. Hafifçe başıyla onayladı. Yanındakilere bir şeyler fısıldadı ve yanıma oturdu. Hoş geldin dedim. Bu öyle kuru kuruya söylenmiş bir söz değildi. Hoş geldin demek gönlüme hoş geldin demekti. Gönlümün tüm kapılarını sana açtım manasına bir hoş geldin demekti bu. Hoş bulduk dedi Merve. Gülümserken aynı duyguyla. Toplantı bayağı güzel geçti. Bir taraftan birbirimizle sohbet ediyorduk. İşte bir öğretmen şunu şöyle şöyle yapmalıdır diyordu. Ben de sana yarın soruşturma açacağım. Bunları sen yapıyor musun? Bu şekilde güle eğlene geçti süre. Toplantı bitti. Slaytı yapanı tebrik ettik. Dışarıda ortam çok müsait olmadığı için ara koridorda vedalaştım Merve ile. Ortalık biraz sakinleşince ben açtım sözü. Çok güzel bir toplantıydı dedim. Sunucu bey iyi okudu slayttan. Bence de dedi. Ben büyük bir kararsızlıkla söyleyeceklerime olan tepkisini deli gibi merak ediyordum. Senin yanında olmak beni mutlu ediyor dedim. Ama belli belirsiz kararsız ve cılız bir tonda. Sadece gülümsedi, geri döndü ve hızlıca gitti. Peki neydi bu? O gün akşam bir lokma yemek yemek dahi zor geldi bana. Yine zihnimde delice düşünmeye başladım. Acaba bütün bunlar sadece iyi bir arkadaşlık mı? Çok mu ileri gittim? Tabi kız evli oğlum. Yaptığın erkekliğe sığar mı diyordu içimdeki şeytan. Bir taraftan da aşk bu diyordu. Sen sadece aşık oldun diyordu. Zihnimi ikiye bölüp buzdolabına koyarak rahat bir gece geçirmek için neler vermezdim. Ama uyuyamadım. Ertesi gün okula vardım. Haliyle gözler onu arıyor, cevap bekliyorum. Ben topu ona atmıştım. Ve şimdi taca mı atacak, gol mü atacak onun heyecanındaydım. Birinci ders görmedim. Ya erken gelip hemen sınıfa gitti ya da benden sonra geldi bilmiyorum. Ders anlatıyorum ama resmen kıvranıyorum. Huzursuzum. Beklediğim melek ikinci teneffüs geldi. Hakan hocam 2 dakikan var mı? Şu kulüp evraklarında bir şey varmış diye bir şeyler zırvaladı. Cümlenin sonunu hatırlamıyorum. Zira o sırada kurduğum hayallerden çıkmaya çalışıyordum. Sınıfın dışında elinde dosyalarla bana bakıyordu. Ve ben de ona tabii meraklı gözlerle. Biraz durdu ve ben de dedi. Afalladım bir an. Anlamadım dedim safça. Yanında olmak beni mutlu ediyor dedi. Size şimdi uzun uzun aşkın fizyolojik belirtilerini anlatmak istemem. Lakin 10 saniye içinde kalbim sanki yerinden çıktı. Karşımdaki meleği sardı sarmaladı. Onun kokusunu sindirip tekrar yerine girdi. Usain Bolt'un kalp atışlarını yakalayabilirim diye düşündüm. Demek ki dedim aşk dedikleri kimyasal buymuş. Ben bütün bunları yaşarken o da beni izliyordu ki ben kendime gelince gülümsedi. Utandım ama sevdiğim için değil bilmiyorum. Yaklaşık 1-1,5 ay böyle geçti. Birbirimizin gözüne bakıyor, konuşuyor ama kimseye belli etmiyorduk. Hep mutluluk anlarında gelir ya kötü şeyler akla. Benim de o anlarda aklıma geliyordu evli olduğu. Ama bir şey dikkatimi çekti. Okulda yüzünü çıkarıyordu. Belki benim üzülmemem, bunları düşünmemem için, belki de kendi vicdanını rahatlatmak için bilemiyorum. Bu şekilde geçen günlerde elini bir kez dahi tutmadım. Baştaki utanç verici tükrük sahnesini saymazsak. Hep bekledim. Bir fırsat mutlaka çıkacaktı. Şeytanla anlaşma yapmıştım. Zira Merve ile konuşarak. Ve çıktı da. Hiç sevmediğim o seminerler bu kez yüzüme güldü. Haritada hemen yanımızdaki bir hizmetçi sağlık eğitimi düzenlenmiş ve her okuldan 2 kişi isteniyor. Kız öğrencilere anlatmak için bir bayan ve erkekler için bir bay öğretmen. Bilenler bilir bu tip günübirlik seminerlere ya stajyerler gönderilir ya da benim gibi ücretliler varsa çaylaklığımızdan bizi yollarlar. Haliyle müdürle beraber öğretmenler odasında şu kısa konuşma geçti. Arkadaşlar bla bla elinde bla bla olacak. Hakan arkadaşımız erkekler adına katılmaya gönüllü oldu. Bir bayan arkadaş da kendisine eşlik edecek. Toplam 6 saat sürecek. Görevli izinli sayılacak. Zaten Hakan'da araba var. Onunla gidip gelebilirsiniz. Kimse istemedi haliyle kim ister yolu gitmeyi. Kimi diyor çocuğumu bırakamam. Kimi diyor kaynatan bizle gidersem kocam giber belamı. Merve'nin çocuğu yok bu arada. Merve ben katılabilirim müdür bey.
dedi gayet ciddi bir biçimde. Belli etmiyorum ama sevinçten müdüre sarılıp lay 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 çekebilirdim. Seminer 5 gün sonraydı. Bu 5 gün normal geçti. Ben bir taraftan aptal aşık hayaller kuruyorum, bir taraftan da oğlum evli kadın yapma etme diyorum. Hala gün gibi aklımda günlerden salı. Sabah saat 7.30'da bla bla meydanından seni alayım diye sözleştik. Sabah 7.25'te meydandaydım. Köşeden göründü meleğim. Ve yanında da belki de Azrail'im kocası. Gözlerim kararıyor, beynim karıncalanıyor sanki. Ellerim de terlemeye başladı. Benim ellerim hiç terlemez ki. Aralarında ne geçti bilmiyorum ama ikisinin de suratı asıktı. Yaklaşınca camı açtım. Soğuk bir günaydın dedi kocası. Cevap verdim aynı şekilde. Arka koltuğa oturdu Merve. İyi yolculuklar dedi kocası. Eyvallah dedim ve sürdüm. 15-20 dakika sürdüm arabayı. Hız yapmayı oldum olası sevmemişimdir. Arada dikiz aynasına bakıyorum ama renk vermiyor. Kaşamak bakışlarıma kaşamak bakışlar cevap veriyor. Nasılsın dedim. İyiyim sen nasılsın dedi. Bilmiyorum dedim. Sen iyiysen ben de. Sonunu getirmedim. Gerek de yoktu anlamıştı zaten. Ve olaylar bundan sonra gelişmeye başladı. Evet dostlarım 1. bölümün sonuna geldik. Hikayenin devamı sizlerin isteklerine göre gelecek. Videoya like atmayı ve yorumlar kısmında da düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız yeni videodan ilk sizin haberiniz olur. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.